Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bunu anlatacağım konu arkadaşlar erken boşalma tedavisindeki mitlerle ilgili. Yani gerçekten bazı tedavilerde beklentilerinizi çok yüksek tutmamak, yanlış algıya kapılmamanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Erken boşalma ile ilgili ilk mitlerden bir tanesi ön sevişme süresini uzatın. Şimdi arkadaşlar ön sevişme sırasında birçok hasta da bana gelip diyor ki ön sevişme sırasında boşaldım. Ön sevişme sırasında aslında cinsellik başlamış oluyor. Ön sevişme sırasında sizin prostatınızın olduğu bölgede emisyon dediğimiz yani meni prostata dolmaya başlıyor. Aslında cinsellik başlamış oluyor. Kişi ön sevişme sırasında hazzını o kadar arttırıyor ki alacağı haz yani bir dokunmayla bir fiskeyle boşalacak hale geliyor. Pantolonun penise sürtmesi yetiyor aslında kişinin boşalmak için. Arkadaşlar bu tür durumlarda tabii tecrübesiz kişilerin, cinsel tecrübesi az olan kişilerin başına gelen bir durum. Bu durum tekrarladıkça tabii ki kişide boşalma süresi uzuyor. Ama bu kişinin sık ilişkiye girme şansı yoksa arkadaşlar, ilişki cinselliğinin %90-95'i mastürbasyondan ibaretse arkadaşlar, o zaman ön sevişme süresini çok da uzatmayabilir. Yani özellikle bekar olan arkadaşlar için söylüyorum. Yani şart değil ön sevişme süresini çok da uzatmak. Zaten eline ayda yılda bir fırsat geçiyorsa, ama şunu yapabilir. İlişkiye daha erken başlayıp penisi vajen içerisinde hareket ettirmeden bekleyebilir. Yani haz seviyesini iyice korumak istiyorsa, zaten ön sevişme sırasında da boşalma ihtimali varsa, hiç olmazsa penis vajene girdiği zaman boşalmış olur ki en azından hiç olmazsa o ilişki kişi için iyice başarısız bir ilişki haline gelmemiş olur. Çünkü bu zaman da bir travma haline geliyor. Kişi bu sefer diyor sertleşemedim, sertleştim, boşaldım diye kişi gerçekten kötü bir hatıra olarak kalıyor. Tabii ilişki sırasında da erken boşalmak iyi bir hatıra değil ama hiç olmazsa ondan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ki bunlar zaten tecrübeyle beraber düzelen şeyler. O yüzden hani ön sevişme herkes için illa uzun olacak diye bir şey yok. Ön sevişme ki zaten sadece yatakla başlamıyor, temasla başlamıyor, sözlerle, bakışlarla da başlıyor arkadaşlar ön sevişme. Belki bakarak, sözler söyleyerek zaten ön sevişmeyi siz belki bir saattir yapıyorsunuz. İlla temasla başlamıyor arkadaşlar ön sevişme. Siz belki sözlerinize bakarken bile ön sevişmeye başladınız. Serttiniz, belki yarım saattir serttiniz. Ve o sırada zaten sizin prostat emisyonunuz zaten başlamıştır. İlişki süresi ikincisi. Bununla ilgili net bir şey yok arkadaşlar. İstediğiniz YouTube kanalını dinleyin, istediğinizi yapın ama bir kanalda der ki 7 dakika, bir kanal der 10 dakika, bir kanal der ki işte psikiyatristler 1 dakika diyor der arkadaşlar. Böyle bir süre yok. Şimdi erkeklere verilen bir misyon var son 30 senede. Nedir işte? Kadının orgazmı olması lazım ilişki esnasında. İyi de kadınların zaten bilimsel anket çalışmalarına değerlendirilmiş kadınların %70'i orgazm olmuyor. Ne olduğunu bilmiyorlar ki bile yani. Şimdi sen %70'lik gruba denk geldiğin zaman, o kadın grubuna denk geldiğin zaman sen şimdi o kadını orgazm etmek için uğraşmaya çalıştığın zaman helak oluyorsun. Ve olmuyorsa da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani şimdi tabii ki bunu boş vermeyin, bunu şey yapmayın demiyorum. Ama şimdi herkes öyle bir şansa sahip olmuyor. Partneriniz olan kadın da orgazm problemi olabilir. Ya da cinsel açıdan isteksiz olabilir. Size şehvet, arzu duygularıyla bakmayabilir. Size dokunmak istemeyebilir. İlişkiyi başlatmıyor olabilir. O zaman arkadaşlar, siz ilişkiye girdiğiniz zaman 5 dakika ile 15 dakika arasında bir ilişki süreniz oldu ve orgazm olmuyorsa bunun suçlusu siz olamazsınız arkadaşlar. Yani şunu anlatmak istiyorum. Erkeğe verilen kadın orgazm olmalı misyonu erkeği strese, kaygıya sokar, performans anksiyetesine sokar. Eğer yeni başlayan bir cinsel hayatınız varsa bu misyonu üstünüze almayın arkadaşlar kesinlikle. Tabii ki uzun süreli ilişkilerde bu görev değerlendirilebilir, bakılır ama İlk yeni başladığınız cinsel hayatınız kimseyi orgazm etmek için uğraşmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü bu size kaygı verir, stres verir, performans anksiyetesi verir arkadaşlar. Onu söylemek lazım. Bu performans anksiyetesini hissetmediğiniz zaman belki de yarım saat, bir saat ilişkiye de girebilirsiniz arkadaşlar. Ama bundan kendinizi kurtarmaya çalışın. Doğaya bakın. Doğada normal ilişki süresi 34 saniye. Dünyaya bakın, insanlarda ilişki süresi 5-6 dakika. Doğada orgazm olduğu gösterilen bir hayvan yok arkadaşlar. Kadınlara verilen en büyük kutsal görev annelik. Tabii ki
şu çağda kadınlar anne olacak, işte çocuk doğuracak işte diye bir şey demiyorum arkadaşlar. Yani şimdi feministler saldırmasın bana ya da redpilciler de işte haklısın demesin. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Doğaya baktığınız zaman erkek rakiplerini alt eder. İşte alfa olur. Ondan sonra kadın partner dişi gelir, vücudunu gösterir, temas eder ve erkeğe kendisine hazır olduğunu gösteren emareler verir. Erkek de ilişkiye girer baktığınız zaman, doğaya baktığınız zaman. Ama normal şartlarda bizim toplumumuzun gelişen sosyo-kültürel durumu, dini inanışları ve çocukluktan beri alınan cinsel eğitim, yani şöyle eğitim alınmıyor tabii, cinsel eğitim diye bir şey yok ama alınmayan cinsel eğitim diyeyim o zaman açıkçası arkadaşlar. Cinselliğin bir topu olarak görülmesi, kötü, kaka olarak görülmesi sonuçta çift ilişkilerine çok ciddi bir şekilde yansıyor arkadaşlar. Kadın orgazm olmanın kötü bir şey olduğunu, cinsellikten zevk almanın, haz almanın kötü bir şey olduğunu düşünüyorsa o zaman çok da yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ya beraber bir psikoloğa gideceksiniz ya da bir cinsel terapiste gideceksiniz. Bu durumu düzeltmek için biraz uğraşacaksınız. Çok vajinismus vakası var çünkü arkadaşlar. Vajinismus sadece penisin vajene girememesinden ibaret değil aslında. Birçok şeye sebep verebiliyor arkadaşlar. Vajen yaralanması, birçok sıkıntıya sebep olabiliyor ve insanlar bu şekilde hayatlarına devam ediyor. Diğer mit, gene çok uzatmak istemiyorum videoyu. Mesela pelvik taban egzersizleri. Pelvik taban egzersizleriyle ilgili birçok video görmüşsünüzdür. Erken boşalmanın %100 tedavisi diye. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Neden yok? Zaten bilimsel çalışmalar da söylüyor. En iyi şartlar altında %50 ila 70 oranında pelvik taban egzersizlerinin erken boşalma kontrolü sağlanabilir. Hastaların düzenli olarak tedaviye gitmesi gerekir. Tedavi sonuçlarına baktığınızda 1 dakikalardan 2-3 dakikalara çıkabilir. Pelvik taban egzersizleriyle aradan 6 ay 1 sene geçtikten sonra hastalarda, pelvik taban egzersizi alan hastalarda tekrar eski haline geri gelebilir takipte. Yani pelvik taban egzersizi zaten nereden baksanız 30-40 yıldan beri uygulanan bir tedavi protokolü. Ben de veriyorum hastalarıma mutlaka diğer tedavilerle beraber. Ama %100 başarı sağlayan bir tedavi değil arkadaşlar. %100 başarı sağlasaydı Güney Kore'de selektif dorsal nörektomi dediğimiz erken boşalma ameliyatı icat edilmezdi. Ya da penis başı dolguları icat edilmezdi. Ya da ilaç tedavileri icat edilmezdi. Erken boşalma aslında hem kadının hem de erkeğin bir sessiz çığlığı diyebiliriz. Bir de sistematik duyarsızlaştırma denilen bir tedavi metodu var. Bundan 30 sene önce belki mantıklı olabilirdi ama sistematik duyarsızlaştırma, mesela çıplak kadın vücudu gördünüz, bir anda tahrik oldunuz, boşaldınız. Sonra tekrar gördüğünüz zaman artık tahrik olup boşalma durumunuz olmaz. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Çıplak kadın vücuduna insanlar artık telefondan çok rahat ulaşabiliyorlar. Çok rahat görüyorlar. Ama buna rağmen hala erken boşalma devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü bunun realini yaşamıyor insanlar. Bunun yani tekrarlayan cinsel ilişkiler olması lazım. Gerçek, real, tekrarlayan cinsel ilişkiler olması lazım arkadaşlar erken boşalma tedavisi için. Çıplak kadın fotoğrafı görerek bu sistematik duyarsızlaştırma artık yok öyle bir şey, yani kalktı. Belki bundan 30 sene önce o mantıklıydı, olabilirdi ama şu anda öyle bir şey mantıksız. Sistematik duyarsızlaşma dediğimiz durum yani. Erken boşalma için en iyi tedavi tekrarlayan ve sık cinsel ilişkiler, güçlü ve patlar şekilde hissedilebilecek penis basıncı ve ereksiyonu, çok güçlü ereksiyon arkadaşlar en iyi erken boşalma tedavisi oluyor. Kişinin aklında ereksiyonuyla ilgili en ufak bir şüphesi varsa, kadın partnerinin ilişki esnasında ilişkiden hoşnut olmadığını düşünüyorsa arkadaşlar, ya da dikkat eksikliği gibi bir sıkıntısı varsa erkeğin arkadaşlar, erken boşalma ile ilgili birçok problem yaşayabilir. Aslında işiniz bu. Yani şifreler bunlar arkadaşlar. Ereksiyon kalitesi, sık cinsel ilişki ve güçlü bir partner ilişkisi erken boşalmanın en iyi tedavisi. Tabii ki bütün bunlara rağmen hala hastada erken boşalma varsa ve bu 1 ayı geçtiyse, aktif cinsel hayatı başlamış 1 ay geçmiş aradan, bence 6 ay beklemek de arkadaşlar gereksiz artık çağımızda. İnsanlar çok rahat bir şekilde tedavileri, terapilere ulaşabiliyor artık. 1 ay geçti, hala erken boşalmanız var. Bu konuyla ilgilenen mutlaka bir üroloğa başvurun ki arkadaşlar size basit bir trik, bir bilgi bile tamamen bütün cinsel hayatınızı düzeltebilir. Hem eşinizin hem sizin aklınızdaki soruları ve kaygıları ortadan kaldırabilir.
Belki de yaptığınız ilişki esnasında atladığınız bir nokta var. Belki bu noktayı yakalamanızı sağlayabilir. O yüzden 6 ay beklemenize, 5 ayınızı öldürmenize bence kesinlikle gerek yok. Cinsel davranış tedavileriyle toparlamıyorsa ilaç tedavileri toparlamıyorsa penis başı dolgusu ya da erken boşalma operasyonuna kadar giden bir süreç var arkadaşlar. Tabii ki bu süreç basamak basamak işliyor. İlk önce cinsel terapi, davranış tedavileri, arkasından eğer hastaların %80'i 90'ı düzeliyor bunlarla, geriye kalan %20-30 ilaç tedavisi yapılabilir. Çok düşük bir kısmına da penis başı dolgusu ya da erken boşalma operasyonu uygulanabilir. Ama dediğim gibi eğer kişi sık cinsel ilişkiye giriyorsa, ereksiyon kalitesi güçlüyse, güçlü bir çift ilişkisi varsa mutlaka erken boşalmanın üstesinden gelecektir arkadaşlar. Genel olarak bu şekilde erken boşalmaya ilgili, mitlerle ilgili video dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.